Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Melike Bebek'le karşınızdayım. Melike Bebeği nasıl yaptığımı, tüm yapım aşamalarını videolarımda detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Beğendiyseniz birlikte örebiliriz. Melike Bebeğin boyunun yüksekliği 30 santim. Gözlerini kilitli göz kullandım. Boyu 10 milim. Kafası şöyle dönüyor. Boynu çıkıp takılabiliyor. Kıyafetleri de giydirilip, sadece kıyafeti, elbisesi giydirilip çıkarılabiliyor. Şöyle arkasında düğmesi var. Ayakkabıları giyip çıkarılmıyor. Bedenle birlikte ördüm. Kilotlu çorap ördüm. Şöyle bele kadar devam ediyor. Saç bandında da zincirler çektim. Onlarla bağladım arkada. Teninde, elbisesinde ve saçında pamuklu ipler kullandım. Kullandığım tüm materyalleri, malzemeleri videolarımın açıklama kısmında belirtiyorum. Kollarında ve bacaklarında tel kullandım. 1,5 milimetre kalınlığında kullandığım tel. Ben internetten sipariş vermiştim. Ama elektrikçilerde de plastik kablo olarak satılıyor. 1,5 milimetre ya da 2 milimetre alabilirsiniz. Kollarında elyaf kullanmadım. Diğer tüm kısımlarda elyaf mevcut. Bebeğimi beğendiyseniz yorum ve beğenilerde bulunursanız çok sevinirim. Instagram hesabım profilimde mevcut. Ördüğünüz oyuncakları benimle paylaşırsanız görünce çok mutlu olurum. Şöyle yakından göstereyim. Sonra örmeye geçelim. Arkasını da göstereyim. Dilerseniz bebeğimizi örmeye geçebiliriz. Keyifli örgüler. Örmeye kollardan başlayacağız. Ten renginde Mademella 64-20 renk kodlu ipini kullanacağım. 2 numarada tığ kullanacağım. Önce sihirli halkayla başlıyoruz. Orta parmağımıza şöyle ipi doluyoruz. Şuradan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi tığımın üzerine alıp kilit zincir çekiyoruz. Şu halkamız bizim sihirli halkamız. Bunun içerisine sık iğneler öreceğiz. 6 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. Şu kısa ipi çekeceğiz. Ortadaki delik kapanana kadar. Şimdi işaretleyici ipimizi alalım. İnce tek kat bir ip aldım. Örgüde iz yapmasın diye. Sol kolumuzu yapıyoruz önce. Şimdi sol kolumuzu yapıyoruz. Şuradaki ilk ilmeğe bir sık iğne örüyoruz. Sonraki ilmeğe arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma yapacağız 3 kere. Bir kere yaptık. Bir sık iğne, bir arttırma. Arttırma demek aynı ilmeğin içerisine 2 sık iğne örmek demek. Çift batıyoruz yani. Bir sık iğne, bir arttırma yaptım. 3 defa bir sık iğne, bir arttırma ördüm. Sayımız 9 oldu. Şu kısa ipi çekelim. Bu ipimizi de ördükçe öne arkaya oynatacağız. Şimdi arkaya alalım.
9 sık iğnemiz var. Şimdi bu 9 sık iğneyi öreceğiz. 1 2 3 2 sıra 9 sık iğneyi örelim. 2 sıra 9 sık iğneyi ördüm. Baş parmağımızı yapacağız. Popcorn yapacağız. Batıyorum. Tığımın üzerine ip aldım. 2 ipim var. Öndeki ipi tığdan çıkardım. Yine 2 ipim var. Tekrar batıyorum aynı yere, aynı ilmeğe. Tığımın üzerinde 3 ipim var. Öndeki ilk ipi çıkarıyorum. Hep tek ip çıkarıyorum tığın üzerinden. 2 kere aynı ilmeğe battık. Üçüncüye batıyoruz. 3 kere batacağız. Yine öndeki ipi tığdan çıkarıyorum. Tığımın üzerinde 4 ip var şu an. 2, 4. 1, 2, 3, 4 ip var. Hepsini aynı anda tığın üzerinden çıkardım. Geri kalan sık iğneleri örüyoruz. 8 sık iğne var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayımız değişmedi. Popcorn yaptık. Şöyle. Bu bizim baş parmağımız olacak. İşaretleyiciye kadar örüyoruz. İşaretleyicinin olduğu ilmek bizim ilk ilmeğimiz oluyor. Şimdi ilk ilmeğimizi yapacağız. Bir azaltmayla başlıyoruz. Azaltmaları nasıl yapıyoruz? Sık iğnelerimizde, ilmeklerimizde 2 ilmek var. Bir önde, bir de arkada. Biz bu ön ilmeklere filo diyoruz. Arkada kalan ilmekleri bilo diyoruz. Azaltmalarımızı hep şöyle öndeki ilmeklerden, filolardan yapıyoruz. Şimdi azaltmamızı yapalım. Öndeki ilmeklerden alıyoruz. Şöyle. Bir azaltma yaptım. Bir sık iğne öreceğim. Bir azaltma, bir sık iğneyi de 3 kere öreceğiz. Bir azaltma. Bir sık iğne 2 kere ördük. Bir azaltma. Bir sık iğne 3 kere ördük. Sayımız 6. İki sık iğne öreceğiz şimdi. 1 2 bir arttırma yapıyoruz. Bu işlemden bir kere daha yapacağız. 2 sık iğne bir arttırmadan. 1 2 bir arttırma. Sayımız 8 oldu. Bu 8 sık iğneyi 7 sıra örelim. 8 sık iğneyi 7 sıra ördüm. Şöyle olacak kolumuz. Kolun içerisine elyafla doldurmayacağız. Tel yerleştireceğiz. Zaten tel dolduracak. Teli de şimdi değil, kolları gövdeye birleştirdikten sonra yerleştireceğiz. Böyle örmeye devam edelim. Hiç elyaf doldurmayalım. Şu an 8 sık iğnemiz var. Azaltma yapacağız. Bir azaltmayla başlıyoruz. Bir tane azaltma yaptık. 2 sık iğne örüyoruz. 1 2 Tekrar aynı işlemi gerçekleştirelim. Bir azaltma, 2 sık iğne.
azalttık. 2 de sık iğnemizi örelim. 1, 2. Sayımız 6 şu an. Bir sık iğne örüyoruz. Bir de arttırma yapıyoruz. Bunu 3 kere tekrarlayacağız. Bir kere yaptık. Bir sık iğne, bir arttırma. 2 kere yaptık. 2 ilmeğim kaldı. Bir sık iğne, bir arttırma örüyorum. Sayımız 9 oldu. 7 sıra 9 sık iğneyi örelim. 9 sık iğne 7 sıra ördüm. Şimdi son sıramızdayız. Son sırada 6 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Kolumuz şöyle oldu. Sol kolumuzdu bu. Sağ kolumuzu öreceğiz. Sol kolda ördüğümüz gibi son sıraya kadar örelim. Yani 23. sırada dahil örelim. 24. sırayı birlikte öreceğiz. Şimdi sağ kolu son sıraya kadar örelim. Sağ kolu son sıraya kadar ördüm. Son sırayı 4 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Sol kolda son sıra 6, sağ kolda son sıra 4. Farkları bu. Oraya son sıraya kadar ikisi de aynı. Kollarımız bitti. Şimdi bacağımıza geçeceğiz. Bacakta önce çorapla başlayacağım. Çorabı kartopu Cotton Love. Renk kodu da 718. Morla öreceğim. Ama önce tellerimi göstermek istiyorum. Şöyle 30 santimlik 1,5 milimetre kalınlığında tel kestim 2 tane. Boyu 30 santim, kalınlığı 1,5 milim. Uçlarını şöyle içeriye kıvırdım. Ve şöyle kağıt bantla ucunu sardım. Normal bant da olur. İple de sarabilirsiniz. Yara bandıyla da sarabilirsiniz. Şimdi ben diğerlerini de saracağım. İçeriye kıvırıyoruz şöyle uçlarını. Sarıyoruz. Bunları kullanacağım. Bacakta elyaf da kullanacağım. Başlayalım bacak. Sol bacakla başlayacağız önce. Çorabını öreceğiz. Mor renkli. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk zincire değil, sonraki zincire batıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Şurada bir tane ilmek kaldı. O ilmeğe aynı ilmeği 3 kere batacağım. 1, aynı ilmeğe 2, üçüncüyü şöyle dönerek batıyorum. 3, çünkü karşıya da öreceğiz. Döndük. Buraya da 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ördüm. Şurada kalan son ilmeğe arttırma yapıyorum. Bir kere battım. 2 kere battım.
Son kalan ilmeğe çift battım, artırma yaptım. Sayımız 16. İşaretleyicimizi alalım. İlk ilmeğe arttırma yapıyoruz. Çift batıyoruz. Arttırmayla başladım. 5 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5. Şu önümüzdeki 3 ilmeğe arttırma yapacağız. 3 ilmeğe arttırma yapalım. İlk ilmeğimizi arttırmamızı yaptık. Şimdi ikinci ilmeğimizi arttırma yapalım. İkinci arttırmamızı da yaptık. Üçüncü arttırmamızı da yaptık. Şimdi 5 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5. 2 ilmeğimiz kaldı. Onlara da arttırma yapalım. İlk arttırmamızı yaptık. Bu da ikinci arttırmamız. Sayımız 22 oldu. Şimdi sonraki sıraya geçelim. Bir sık iğne örelim. Sık iğne ile başlıyoruz. Bir arttırma yapalım. 5 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5. Bir sık iğne, bir arttırma yapalım. Bir sık iğne, bir arttırma 3 kere yapacağız. Bir kere yaptık. Bir sık iğne, bir arttırma 2. Bir sık iğne, bir arttırma 3. 5 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5. Bir sık iğne, bir arttırmayı 2 kere öreceğiz. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Sayımız 28 oldu. Taban boyutunda, ya biraz daha küçük, plastikten parça kestim. Dondurma kabından kestim. Şöyle şuraya yapıştıracağız. Bu yapışsın. Sonra örmeye devam edeceğiz. Biraz bekleyeceğim. En son 28 sık iğnemiz vardı. İşaretleyicimizi alalım. Bu sırada bilodon öreceğiz 28 sık iğneyi. Şöyle arka kanatlardan. 1 2 3. Bir sıra 28 sık iğneyi bilodon örelim. 28 sık iğneyi bir sıra bilodon ördüm. Şimdi yeni sıramıza geçelim. Bu sırada 28 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. Üç sıra 28 sık iğneyi örelim. 3 sıra 28 sık iğneyi ördüm. Şimdi 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 8 tane peş peşe azaltma yapacağım. 1 2 sıkı yapalım. 2 delikler oluşmasın. 3 4 5 6 7 8
6 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayımız 20. Bu sırayı bilo'dan öreceğiz. Şu arka ilmeklerden 6 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 defa peş peşe azaltma yapacağız. 1. Arka kanatlardan yapıyoruz yine. 2, 3, 4. Kalan 6 sık iğneyi arka kanatlardan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayımız 16 oldu. Biz şimdi ayakkabıyı bitirdik. Ayakkabıyı ayrı örmeyeceğiz. Bedenle birlikte, bacakla birlikte örmüş oluyoruz. Bundan sonrası artık çorap. Çorap da kilotlu çorap olacak. Bacak boyunca öreceğim. Şimdi teli yerleştiriyorum. Şöyle ucunu ayağa yerleştirecek şekilde kıvırdım. Şöyle yerleştiriyorum. Ve elyaf koyacağım içine. Elyafı yerleştirelim içine. Tekrar görüşelim sonra. Elyafı yerleştirdim. Şöyle kıvırdım ucunu telin daha kolay örebilmek için. Yeni sıraya geçiyoruz. 4 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 kere peş peşe azaltma yapacağız. 1, 2, 3, 4. Kalan 4 sık iğneyi öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Sayımız 12 oldu. 4 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4. Peş peşe 2 kere azaltma yapalım. 1, 2. Kalan 4 sık iğneyi örelim. 1, 2, 3, 4. Sayımız 10 oldu. Şimdi bir arttırma yapalım.
9 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğneyi de ördüm. Sayım 11 oldu. Bir sıra 11 sık iğneyi örüp içerisine elyafla dolduralım. Elyafı muhakkak 3 ya da 4, en fazla 5 sırada bir dolduralım. Böyle bir 10-15 sıra örüp doldurduğumuzda eşit dağılmıyor elyaflar ve görüntü hoş olmuyor. Aslında elyaf doldurmak basit gibi görünse de yanlış doldurulduğunda, yanlış teknikle görüntüde bozukluklara neden oluyor. Ben şöyle yapıyorum. Elime şöyle ufak ufak elyaflar alıyorum. Şöyle eşit aralıklarla her yere yerleştirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi 3-4 sırada bir elyaf doldurursak daha iyi olur. Şimdi bir sıra 11 sık iğneye örelim. Bir sıra 11 sık iğneyi ördüm. Elyaf da doldurdum. Yeni sıraya geçiyoruz. 3 sık iğne örelim. 1 2 3 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. İpim katlara ayrıldı. Tekrar yapayım. Bir artırma yaptım. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir ilmeğim kaldı. Onu arttırma yapacağım. Çift batıyorum aynı ilmeğe 2 kere. Sayım 13 oldu. 9 sıra 13 sık iğneye ördüm. 13 sık iğneyi 9 sıra ördüm. İçerisinde doldurdum elyafla. 2 tane peş peşe azaltmayla başlıyoruz yeni sıramıza. 2 peş peşe azaltma yapalım. 1 2 azaltma yaptık. 3 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 3 tane peş peşe arttırma yapıyoruz. Bir arttırma yaptık. İkinci arttırmamızı yaptık. 3 arttırma yaptık. Kalan 3 sık iğneyi örüyoruz. 1 2 3 Sayımız 14 oldu. Şimdi bir sıra 14 sık iğneyi örelim. Bir sıra 14 sık iğneyi ördüm. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 2 tane peş peşe arttırma yapıyorum. Bir arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı yaptım. Kalan 10 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğneyi ördüm. Sayım 16 oldu. Şimdi 9 sık iğne örelim. 1 2 3
7, 8, 9. 3 defa peş peşe azaltma yapıyoruz. 1, 2, 3 azaltma yaptık. Bir sık iğnemiz kaldı. Onu da örüyoruz. Sayımız 13 oldu. Bir sıra 13 sık iğne örelim. İçerisini de elyafla dolduralım. Bir sıra 13 sık iğneyi ördüm. Şöyle diz kapağı oluştu. Yeni sıraya geçelim. Bir sık iğne örüyorum. Bir de artırma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir artırma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayımız 15 oldu. 5 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir artırma yapıyorum. 7 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne ördüm. 2 ilmeğim kaldı. İlkine artırma yapıyorum. İkincisine sık iğne örüyorum. Sayım 17 oldu. 4 sıra 17. Evet, 4 sıra 17 sık iğneyi örelim. İçerisinde dolduralım. 4 sıra 17 sık iğneyi ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir arttırma yapıyorum. Kalan 10 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'i tekrar öreceğim. İp kaçtı. 8, 9, 10. Sayımız 18 oldu. Bu sırayı örelim düz bir şekilde. 18 sık iğneyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sık iğneyi ördüm. Artık son sıramızdayız. Son sırada 2 sık iğne örüyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Böylece sol bacağımız bitiyor. Bu sol bacak. Buraya sağ bacak öreceğiz. Sağ bacağı da sol bacakta olduğu gibi son sıraya kadar örelim. Sadece son sırada ilmek sayısı farklı olacak. Aynı şekilde 36. sırada dahil sağ bacağı örelim.
bacağı da sol bacakta ördüğüm gibi son sıraya kadar ördüm. Yani en son 18 sık iğne ördüm bir sıra. Şimdi son sıradayım. Sol bacakta son sırada 2 sık iğne örmüştük. Sağ bacakta son sırada 13 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sık iğne ördüm. Bu bacağımız da bitti, sağ bacağımız. İpimizi kesmeyeceğiz. Gövdeyi sağ bacakla örmeye başlayacağız. Bacaklarımız bitti. Şimdi gövdeye geçebiliriz.